Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok ama çok beğeneceğiniz, tadı damağınızda kalacak harika bir çiğ börek tarifi vereceğim. Lütfen videoyu ayrıntılı bir şekilde sonuna kadar izleyin. 300 gram unu yoğurma kabına aldım. Biraz tuz, yarım tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Ve 160 mililitre, yani bir su bardağından bir parmak eksik su kullandım. Hamurumu ilk önce kaşıkla karıştırdım. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca bana destek olmak için videolarımı beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hamurum hazır. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Şimdi hamur bir kenarda beklerken ben iç malzemesini hazırlayacağım. 300 gram dana kıymanın üzerine biraz tuz ekledim. Biraz da karabiber ve ince ince kıydığım maydanoz. Bir tane de rendelemiş olduğum orta boy soğanı ekledim. Ve yarım çay bardağı, yani 60 mililitre suyu ekleyerek iç harcını yoğuruyorum. İç malzemem de hazır. Şimdi böreklerimi yapmaya başlayabilirim. Hamurumu bu şekilde önce bir toparlıyorum. Hamur gayet güzel oldu. Hamuru elimle uzatıp 10 eşit parçaya böleceğim. Bu şekilde ayarlıyorum. Tam olarak 10 eşit parçaya böleceğim. Lütfen videomu buraya kadar izleyenler bana ufak da olsa bir yorum yazarlarsa çok mutlu olurum. Ve bezelerimi elimde bu şekilde yuvarlayarak tutuyorum. Bezelerimin hepsini tuttum. Üzerleri kurumaması için bir poşetle kapattım. Böreğimi hazırlamaya başlıyorum. Bu aşamada biraz un kullandım. Unla bezemi böyle 22 santim çapında açacağım. Çok fazla değil. Merdane ile de kolayca açabilirsiniz. Hamurlarımı açtım. İçerisine malzemesini koydum. Ve elimi biraz suya değdirerek kenarlarını ıslatacağım. Hamurun daha iyi yapışması için. Ve bu şekilde kenarlarını elimle bastıra bastıra sıkı bir şekilde yapıştırıyorum. Elimle kenarını güzelce bastırdım ve çiğ böreklerimi hazırladım. Hepsini hazırlayacağım. Bu şekilde üzerleri kurumasın diye poşetle kapatıyorum. Tavaya sıvı yağ aldım. Çok derin değil, biraz sığ olacak. Yağımız kızdıktan sonra çiğ böreklerimi kızartmaya başlıyorum. Bu şekilde çiğ böreğin üzerine yağ gelmesi için spatulamla böreklerimi hafif bastırıyorum. Yine hiç abartmadan söylüyorum, inanın tadı damağınızda kalacak harika bir tarif. Hem çok kolay hem de aşırı derecede lezzetli. Ve balon gibi kabardılar. Şimdi çevirip diğer taraflarını da kızartıyorum. Çiğ böreklerim kızardı. Ya fazla yağını alması için servis tabağıma peçete serdim. Bu şekilde kızaran çiğ böreklerimi servis tabağına alıyorum. Tekrar kızartıyorum. Birazdan sizlere böreğimi daha yakından göstereceğim ve çiğ böreklerim tamamen kızardı. Daha yakından bakabilirsiniz. Kenarları ve dış kısmı çıtır, içi sulu ve yumuşacık. Muhteşem. Ve final budur. Görüntüsü kadar inanın lezzeti de
harika. Sizler de mutlaka deneyin. Lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın lütfen. Videonuzun sesini biraz açarsanız kenar kısmının çıtırlığını sizlere dinletmek istiyorum. Gayet güzel ve lezzetli. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.